Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz tam ölçülü helva tarifi hazırladım. Böyle ağzınızda eriyecek. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimize geçelim. Önce helvamızın yapılışına şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Kabımın içinde 1,5 su bardağı şekerim var arkadaşlar. Üzerine 2 bardak da kaynak su ilave ediyorum. Eğer sizler böyle biraz daha şekerli seviyorsanız şeker miktarınızı 2 su bardağına çıkartabilirsiniz. Şimdi şekerim eriyene kadar karıştıracağım. Evet, şekerim eridi. Şimdi hemen böyle şerbetimi yan tarafa alıyorum ve yağımı getiriyorum. Tavamın içinde 125 gram margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve margarinimin tamamen erimesini sağlayacağım. Evet, gördüğünüz gibi margarinim tamamen eridi. Şimdi üzerine 1 fincan da sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp sonra irmiğimi ilave edeceğim. 1,5 su bardağı da irmik kullanıyorum arkadaşlar. Hemen böyle bir karıştıracağım. Ben helvamda un kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü orijinal bir helvada un kullanılmaz. Ama sizler eğer isterseniz 1 yemek kaşığı veya 2 yemek kaşığı da un kullanabilirsiniz. Şimdi irmiğimi orta ateşte sürekli karıştırıp kavuracağım. Böyle karamel kıvamını alana kadar. Evet, gördüğünüz gibi irmiğimin rengi dönmeye başladı. Şimdi 2-3 dakika daha kavurup sonra şerbetini ilave edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi karamel kıvamını aldı irmiğim. Şimdi şerbetini ilave ediyorum. Birazcık şerbetini ilave edince sıçrıyor. Etrafa kontrollü ilave edin. Ocağımın da altına tamamen kısıyorum. Kısık ateşte şerbetini çekmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi şerbetimi de birden dökmedim. Hepsini yavaş yavaş ilave ediyorum. Şimdi yine böyle sürekli karıştırıp şerbetini çekmesini sağlayacağım. Bu aşamada da karıştırmayı asla bırakmıyoruz arkadaşlar ki irmiğimizin hepsi eşit bir şekilde şerbetini çeksin. Evet, gördüğünüz gibi helvamız şerbetini yavaş yavaş çekmeye başladı. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Kesinlikle şerbetini kısık ateşte çekmeli helvamız. Eğer yüksek ateşte çekerse irmiğimiz çiğ kalır ve bu da yerken güzel bir tat vermez. Bunu da belirtmiş olayım. Gördüğünüz gibi helvamız tamamen suyunu çekti. Şimdi en güzel aşamasına gelelim. Böyle 1 yemek kaşığı da Antep fıstığı ilave ediyorum. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. O kadar çok güzel oluyor ki ben bayılıyorum. Böyle baklava tadında bir helva tarifi oluyor. Kesinlikle asla abartmıyorum ve sizlere de tavsiye ederim Antep fıstığı kullanmanızı. Şimdi hemen böyle karıştırıp sonra ocağımın üzerinden alacağım. Evet, helvamız hazır. Şimdi böyle bir 5 dakika dinlensin, sonra servis aşamasına geçeceğim. Yani şöyle göstereyim, gerçekten de ıslak ıslak ve böyle baklava tadında bir helva tarifi oldu arkadaşlar. Kesinlikle bayılacaksınız. Helvam dinlendi. Şimdi hemen böyle küçük bir kasemin içine buzluk poşetimi yerleştirdim ve içine ilave ediyorum.
Ben irmik helvamı bu şekilde servis edeceğim arkadaşlar. Sizler direkt de tüketebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Ben görsel açısı güzel olsun diye böyle küçük kaselerimle şekil veriyorum. Şimdi hemen böyle yan taraftaki servis tabağımın içine alıyorum. Şimdi tekrardan kasemin içine alıyorum ve sunumunu yapıyorum helvamı. Böyle bu şekilde. Evet, helvamızın sunumu da hazır. Şimdi hemen böyle üzerine de birazcık Antep fıstığı ilave ediyorum. Sizler Antep fıstığı ile süslemeye de bilirsiniz arkadaşlar. Başta da belirttiğim gibi ben görsel açısından süslüyorum. Yani görseli güzel olsun diye. Yani çok güzel bir helva tarifi oldu. Kesinlikle kendim yaptım diye söylemiyorum. Hemen böyle iç dokusunu da paylaşıyorum sizlerle. Böyle kaşığımın üzerine alıp göstermek istiyorum. Yani gerçekten de çok güzel bir helva tarifi oldu arkadaşlar. Kesinlikle abartmıyorum. Kendim yaptım diye de söylemiyorum. Böyle lezzetine, dokusuna hayran kalacağınız ve her zaman yapmak isteyeceğiniz çok güzel bir helva tarifi oldu. Ve bugüne kadar bildiğiniz, yaptığınız bütün helva tariflerini unutturacak kadar güzel ve lezzeti de harika. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.